Çok merak ediyoruz. Koronavirüsünün çözümü var mıdır? Maske ve eldiven takmak koronavirüsüne engel mi? Koronavirüsü en çok hangi yaşlarda etki altına alır? Hocam, koronavirüsü olan bir kişi ortalama kaç günde hayatını kaybeder? Yer altında olmaya devam edin. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Artık dünya resmen bir film stüdyosuna dönüştü. Boş yerler görmeye başladık. Kapalı restoranlar, kapalı alışveriş merkezleri vesaire. Resmen izlediğimiz filmlerin içerisinde gibi hissediyoruz kendimizi. Bu virüs laneti, koronavirüsü laneti nedir, ne değildir diye çok değerli bir konuğumuza soracağız. Kendisi Doktor Niyazi Altıntoprak. Ulu Önder Mustafa Atatürk'ün dediği gibi bizi Türk hekimlerine bırakın. Bizler de o yüzden yanındayız. Hocam, tanıyalım sizleri. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmim Niyazi Altıntoprak. Kulak burun boğaz uzmanıyım. 10 yıllık bir süre dahilinde mesleği icra ediyorum. Sizlere bu konuyla ilgili elimden geldiğince bilgi vermeye çalışacağım. Olası bir durumda doktora gitmemiz gerektiğini varsayalım. O durumda her doktora gidebilir miyiz? Yani tüm doktorlar koronavirüsünden anlarlar mı? Aslında şöyle, olağanüstü koşullar oluştuğunda branş fark etmeksizin bütün hekimler bu hastalığın takip ve tedavi sürecine müdahil olabilirler. Ancak şöyle, sorunuz korona hastalığından şüpheleniyorum, bende olabilir mi, ne yapayım anlamındaysa eğer, bu hastalık belirtilerini düşünen insanlar, kendilerinde olabilir mi diye düşünen insanlar hemen çıkıp bir doktora gitmesinler. Sağlık Bakanlığımızın Alo 184 korona danışma hattını arasınlar. Bundan sonraki süreçleri bakanlığımız devralsın. Sosyal medyada birçok kez duyduğumuz bir mesele var. Koronavirüsü sıcakta yaşayamıyormuş. Bunun hakikati var mı hocam? Şöyle, bilimsel olarak aslında böyle bir kesinlik yok. Ancak bu koronavirüsler zaten bizim eskiden beri aşina olduğumuz, mevsimsel olarak nezle, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara sebep olan virüsler. Bunlar insanlarda enfeksiyon yapan cinsleri var, bir de hayvanlarda enfeksiyon yapan cinsleri var. Ve bunlar genel olarak kış aylarında salgınları pik yapar, doğası gereği. Yaz aylarına doğru da hastalık belirtileri ve salgın kapasitesi azalır. Bunda birkaç faktör etkili olabilir. Kış aylarında insanlar daha sıkı fıkı, kalabalık ortamlarda virüsün bulaşımına, yayılımına kolaylık sağlayacak şekilde toplanabiliyorlar. Bu yüzden yaz aylarında bu koşullar ortadan kalkıyor. Mesela okullar tatil oluyor. Kapalı ortamlardan dışarılara çıkıyoruz. Daha böyle ferah ve havalandırılmış ortamlarda bulunuyoruz. Bu yüzden virüsün bulaş ve yayılımı daha kısıtlı seviyeye geliyor. Yani bilimsel kanıt olarak sıcakta ölür yaşamaz, tamamen yok olur diye bir şey yok. Sadece bizim yaşam tarzımız ve kış aylarının verdiği kasvet, kalabalık, toplu yaşam koşulları ortadan kalktığı için azalması öngörülüyor. Demek istiyorsunuz ki aslında sıcak virüsü öldürmez, fakat insanlar bir arada olmayacakları için daha kolay bulaşma süreci olmaz. Evet, yani bu bir faktör. Ve virüsün doğası gereği de salgınları kışın yapar, yaza doğru azalır. Hocam, bir de biz hep duymuşuzdur bu zamana kadar. Kar yağdığında virüs kırılır. İşte yağmur berekettir gibi. Bunlar ne diyorsunuz peki bunlar hakkında? Yani tabii tıp ve bizim bulunduğumuz hekimlik mesleği içerisinde biz her zaman kanıta dayalı, bilime dayalı olarak ilerleriz. Bu şekilde kanıta dayalı olmayan bilgileri tabii ki yani yayıp paylaşmıyoruz ya da kesinlik arz edemiyoruz. Çok merak ediyoruz. Koronavirüsünün çözümü var mıdır? Koronavirüsünün kesin çözümü aslında hastalıkla karşılaşmamak. Bu yüzden de hem bakanlığımızın hem bütün sosyal çevremizin önerileri doğrultusunda sosyal izolasyon, kendini insanlardan uzak, kalabalık ortamlarda bulunmama, evde izole etme gibi önerilerden bahsediyoruz. Ve aynı zamanda kişisel hijyen kurallarını çok önemsiyoruz, vurguluyoruz. Yani virüsü almazsak hastalık yaşamayız. Aslında en kesin çözümü bu. Şöyle, hani virüsü, hastalığı kaptıktan sonra şu ilaç bu ilaç diye kesin bir tedavisi, çözümü var mı derseniz, yani kanıtlanmış bir tedavisi yok, ilacı yok. Ama bazı sıtma ve virüs hastalıklarında kullanılan ilaçlar var. Bunların ağır vakalarda kullanıldığında faydalı olduğu görülmüş. Yine de tabii ki bilime ve kanıta dayalı tıpta önümüzde bir süreç var. Kesin olarak faydalıdır, değildir diyemiyoruz. Bu şekilde bir süreç.
Hocam koronavirüsünün insan üzerindeki etkileri nelerdir? Koronavirüsünün insan vücuduna girdikten sonra 2 ile 14 gün arasında bir kuluçka süreci var. Bu hastalıkların başlangıcına başlayan, semptomların, bulguların başlayıncaya kadar geçen süre. Ortalaması 5-6 gün. Bu süre sonrasında kuru öksürük, ateş ve nefes darlığı gibi semptomlar, yani bulgularla karakteristik olarak özellik gösteriyor. Ancak hani bazı insanlarda burun akıntısı, ishal ya da boğaz ağrısı gibi bulgular da veriyor. Bu daha çok 60-65 yaş üstü kronik hastalıkları olan, mesela tansiyon, şeker, böbrek yetmezliği ya da immün sistemi, yani bağışıklık sistemi baskılanmış kanser hastaları gibi kişilerde daha ağır seyrediyor. Akciğer yetmezliğine kadar götürebiliyor. Genç popülasyonda ve çocukta ise çoğu zaman %80 hiçbir bulgu vermiyor ya da çok hafif, basit bir soğuk algınlığı gibi semptomlarla atlatılabiliyor. Maske ve eldiven takmak koronavirüsüne engel mi? Evet, kısa öz olarak aslında engeller. Ama şöyle, yani bu herkes maske ve eldiven taksın anlamına gelmiyor tabii ki. Eldiven taktığınız zaman virüsün size bulaşmasını ya da elinize bulaşmasını engellemiş oluyorsunuz. Ama tabii ki bu eldiveni de sürekli takamazsınız. Yani çıkarıp atmanız lazım. Çünkü o da kontamine, yani virüste bulaşmış hale gelecektir. Yani bunun yerine ellerimizi sık sık 20-30 saniye ovalayarak avuç içlerine, tırnak aralarına, parmak aralarına kadar 30 saniye süreyle yıkarsak zaten dezenfekte etmiş oluruz. Onun dışında maske daha çok aslında hasta bireyin virüsü dışarıya, başka insanlara yaymaması için kullanması gereken bir şey. Yani herkes maske taksın, dışarıya öyle çıksın diye bir zaruriyet yok. Maske takacak kişiler bellidir. Bu virüsle tanısı kesinleşmiş olan hastalar, bunlarla yakın temas içerisinde olan sağlık çalışanları ve karantinada, yani izole ortamda olan hastalarla birebir ya da yakın temas içerisinde olacak kişilere daha çok maske takması öneriliyor. Arkadaşlar, maske takarken, eldiven takarken şuna dikkat etmek gerekiyor. Evvela insanlara kendi hastalığınızı bulaştırmamak için takın. Başkasında hastalık varmış gibi değil de zaten yapmamız gereken en önemli davranış da bu. Sanki bizde bir şey varmış da sevdiklerimize bulaşmasın gibi dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, yani o şüphe varsa çevreye bulaştırmamak için maske takılabilir. Ama herkes maske taksın, bu koruyor gibi bir şey zaten doğru değil. O takılan maskeleri çevreden hava geçirdiği için virüse karşı bir koruyuculuğu yok. Aynı zamanda maskeyi taktınız, 6-8 saat dışarıda dolaştınız, o maskeyi çıkarıp atmanız lazım. Yani ebedi bir koruyuculuğu yok. Maskeler de kendi içerisinde birkaç çeşit. Basit tıbbi maske, bu N95, N99 dediğimiz maskeler var. Ama bunlar daha çok sağlık çalışanlarının ve primer olarak hastayla yakın temas içerisinde, tanısı kesinleşmiş hastayla yakın temas içerisinde bulunan kişilerin takması gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu maskeleri alıp sürekli kullanmasını da bir zaruriyet, gereklilik, kullanmasına gerek yok. Koronavirüsü mutasyona uğrar mı? Bu sadece koronavirüs için geçerli değil. Bütün virüsler mutasyona uğrayabilirler. Genetik yapılarını değiştirebilirler. Ancak şu an yaşadığımız, içinde bulunduğumuz tablodan sorumlu olan COVID-19 virüsüyle ilgili, hani bulaştırıcılığı ya da öldürücü seviyesiyle ilgili bir mutasyon geçirdi, değişti gibi bir bilgi elimizde şu anda saptanmış değil. Ama virüsler mutasyon geçirebilir tabii. Hocam, koronavirüsü ilk nasıl başladı? Koronavirüsü Çin'in Wuhan denen bir şehrinde 2019'un Aralık ayında yabani hayvan ve deniz mahsulleri satılan bir tabiri caizse bir pazarda çalışan insanlarda ve burayı ziyaret eden kişilerde virüs kaynaklı zatüre vakalarının artmasıyla ilk gündeme geldi. Daha sonra yapılan araştırmalarla bunun bir koronavirüs olduğu, ancak mutasyona uğrayıp değişerek insandan insana bulaş ve hastalık yapabilme yeteneğine kavuştuğu ortaya çıktı. Koronavirüsler genel olarak insanlarda ve hayvanlarda hastalık yapan türleri var. İnsanlarda hastalık yapan türleri bildiğimiz nezle, grip ya da mevsimsel salgınlara sebep olan daha böyle naif türler. Ancak hayvanlarda dolanan
ya da hastalık yapan koronavirüs bir şekilde mutasyona uğrayıp değişime uğrayarak insanlarda da bulaştırıcılık özelliği yapma yeteneğine kavuştu. Bundan sonra bu hastalık Çin'den başlayarak bütün dünyaya pandemi olarak yayılmaya başladı. Hocam birçok söylenti var. Koronavirüsünden sebep ölen insanları yakıyorlar. Ondan sonra parçalıyorlar gibi bir sürü şeyler çıktı ortaya. Bunlar asıl olan şeyler mi? Yani koronavirüsü olan bir kişiye öldükten sonra ne yapılıyor? Koronavirüs hastalığı tanısı konmuş ve hayatını kaybetmiş kişilerde eğer otopsi yapılacaksa bunu yapacak sağlık çalışanları ve gasilhane çalışanları maske, eldiven, önlük, gözlük gibi koruyucu önlemlerle görevlerini sürdürüyorlar. Bu işlemlerden sonra defin aşamasında herhangi bir ekstra uygulanan metot yok. Standart bir defin işlemi gerçekleştiriliyor. Yani söylentiler tabii ki doğru değil, asılsız. Hocam koronavirüsü ne zaman biter? Şimdi tabii ki buna kesin böyle net bir tarih vermek mümkün değil. Ancak biz öneriler doğrultusunda kişisel hijyenimize, sosyal izolasyonumuza ve bütün bakanlığımızın ve çevremizin önerilerine uyarsak ortalama olarak 3 ay ya da birkaç ay sonrasında daha kontrollü ve daha iyi bir seviyede olacağımız öngörülüyor. Yani koronavirüsün önüne geçilecek o zaman sizin düşüncenizde. Bizim tahminimiz de evet, yani öyle daha kontrol altına alınacak. Peki bu okulların kapanma süreci falan da buna bağlı mı? Tabii kesinlikle. Yani zaman uzayacak gibi gözüküyor. Okulların kapanması zaten hemen alınan önlemlerden bir tanesiydi ve şu aşamadan sonra pek hemen açılacak değil. Bu seneyi böyle geçirebiliriz. Öyle öngörülüyor daha doğrusu. Yani direkt kişisel olarak benim fikrimi sorarsanız biz en az ortalama 2-3 ay ve biraz daha fazlası bu gündemle yüz yüze kalabiliriz. Koronavirüsü en çok hangi yaşlarda etki altına alır? Duyuyoruz ya, gençlere bulaşmaz, çocuklara koronavirüs olmaz, olsalar da ölmezler gibi. Bunlar nasıl, var mı hocam? Yani çok yanlış bir düşünce. Koronavirüs 7'den 70'e herkese bulaşabilir daha doğrusu. Ama hastalık yapma potansiyeli ve hastalığın şiddeti yaşlara göre farklılık gösteriyor. Yani 0-9 yaş arası çocuklarda hiçbir bulgu vermezken, gençlerde çok hafif ya da hiçbir bulgu vermezken, kronik hastalığı olanlar, 60-65 yaş üstü yaşlılar, bağışıklık sistemi baskılanmış olan kişilerde ağır enfeksiyonlara, akciğer yetmezliğine ve hatta ölüme kadar götürebiliyor. Yani ben gencim, bana bulaşmaz, bana bir şey olmaz diye bir mantık son derece yanlış. Bu virüs herkese bulaşabilir. Sizde etki görülmüyor diye siz bu virüsle enfekte değilsiniz anlamına gelmiyor. Siz enfektesinizdir, asemptomatik. Yani hiçbir bulgu vermeden atlatıyorsunuzdur ama çok sevdiğiniz başka bir insana bulaştırıp onun da çevresine bulaştırmasına sebep olabilirsiniz. O yüzden bu sosyal izolasyon, evde kal, ellerini sık yıka, hapşururken dirseğini kullan, tek kullanımlık peçetelerle hapşur, ondan sonra at. Sık kullandığımız yüzeyleri dezenfekte etme, kapı kolları gibi öneriler. İşte 2 hafta kendini izole edip yurt dışından geldiysen evde kalma gibi öneriler. Yurt dışına çıkmama. Bunların hepsi bunun yayılımını ve sevdiğimiz insanları korumak için. Bunlara uymamız gerekiyor. Kesin ve net bir şekilde. Yani koronavirüsü var ise veya koronavirüs şüpheniz var ise dediğimiz gibi, yani sanki başkasında varmış gibi değil de kendimizde varmış gibi ailemize, çoluğumuza, çocuğumuza, arkadaşlarımıza yaklaşımımızı değerlendirelim diyorum. Ve hocam zaten koronavirüsü yaygın bir şekilde ilerliyor. Önüne geçmenin tek yolu da temizliktir ve evde kalmaktır. Lütfen Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bütün şeylere uyun. Evinizde kalın, evinizden çıkmayın, dezenfektanınıza dikkat edin. Bununla ilgili zaten Sağlık Bakanlığımızın bütün mecralarda paylaştığı 14 kuralı var. Kısaca biz bahsettik zaten bu konuşma içerisinde. Buna ulaşabilirler ve orada bütün talimatları görebilirler. Bunlara uyacağız hep birlikte. Koronavirüsü olup iyileşen birisi eski sağlığına kavuşabilir mi hocam? Zaten bu hastalıkla enfekte olup
tedavi sürecinden sonra insanlar eski sağlığına kavuşuyorlar ve normal hayatlarına devam ediyorlar. Ancak uzun vadede yaşanacak süreçlerle ilgili elimizde yeterli bilgi yok şu anda. Hocam, koronavirüsü olan bir kişi ortalama kaç günde hayatını kaybeder? Hastalık insana bulaştıktan sonra ortalama bir 5-6 gün sonra kuru öksürük, ateş, solunum zorluğu gibi bulgular ortaya çıkıyor. Tabii burada kişinin bağışıklık sisteminin ne kadar kuvvetli olduğu, yaşı, sürekli ilaç kullanmasını gerektiren kronik hastalığının olup olmadığı gibi faktörler çok etkili. Yani direkt şu veya bu zamanda bu gerçekleşir diye bir şey söylemek doğru olmaz. Ama kişi hastaneye de ortalama 2-3 hafta kadar yatış yapıyor diyebiliriz. Yani net bir tarih veremiyoruz, öyle mi? Yani hem öyle bir öngörüde bulunmak doğru olmaz, hem de öyle bir şey bilmemiz çok mümkün olmayabilir. Yani ortalamalar üzerinden konuşulabilir bu tarz şeyler. Biz şunu söyleyebiliriz. Koronavirüs tanısıyla bir hasta hastaneye yatar. Tedavi süreci ya da sonuca ulaşan süre ortalama 2-3 hafta kadardır diyebiliriz. Hocam, koronavirüsü sebebiyle karantina altına alınan kişiler nasıl tutuluyor? Ya ben çok merak ediyorum. Hatta umreciler, adamlar, zararlar geldiler. Hepsi otobüs tuttu, kaçmaya çalıştılar falan. Yani ne yapıyorlar? Onları böyle bir kapalı kutuya mı koyuyorlar? Ağızlarını mı bantlıyorlar? Ne oluyor yani? Yani tabii ki öyle bir şey yok. Bu insanlar hastalık şüphesiyle diğer kişilere bulaştırmasın diye bir izole ortamda tutuluyorlar. Burada normal bizim evde yaşadığımız gibi kendi hayatlarına devam ediyorlar. Kesinlikle bir eziyettir, kapalı alanda farklı uygulamalar gibi bir şey yok. Amaç sadece virüs şüphesi var ve başka insanlara da bulaştırmasın, gözlem altında tutulma gibi düşünebilirsiniz. Yine aynı şekilde bu öneriler, işte hijyen, maske, efendime söyleyeyim, dezenfeksiyon işlemleri onların bulunduğu ortamda devam ediyor. Belli bir süre orada kalıyorlar. Hastalık yoksa şifalı bir şekilde eve gönderilmiş oluyorlar. Hastalık tanısı konurlarsa da tedavi takipleri devam ediyor. Hastane ve ileri tetkik yapılacakları yerlerde. Yoksa karantina demek böyle filmlerde gördüğümüz gibi bir işkence ortamı gibi bir şey değil yani. Filmde izlediğimiz şeyleri yaşar olduk. Ama dediğim gibi karantina öyle kaçılacak, efendime söyleyeyim, yani işkence, eziyet ortamı değil, tamamen toplum sağlığını tesis etmek için çok çok gerekli olan bir şey. Burada normal senin benim gibi insanlar izole ortamda hayatlarına devam ediyorlar. O zaman şöyle yapmak gerekiyor. Olası bir korkunuz varsa eğer, yurt dışından gelmişsinizdir, umreden gelmişsinizdir vesaire bir korkunuz varsa gönül rahatlığıyla hekimlerimizin kapısını çalabilirsiniz. Hatta Alo 184 numarasında arayarak yardım alabilirsiniz. Evet. Hocam, koronavirüsünün başlıca belirtileri nelerdir? Yani kişiler ne olursa hemen telaşa kapılsınlar. Öncelikle şöyle, hemen telaşa kapılmayalım. Sakin ve panik yapmadan bu süreçleri yönetmemiz lazım. Hastalık, yani koronavirüsü vücuda girdikten sonra bir kuluçka süresi var. Yani bu da 2-14 gün kadar. Ortalaması 6 gün yapıyor. Bu süre sonunda hastada ateş, yüksek ateş, 39 derece gibi ve üzerinde yüksek ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı gibi semptomlar sık olarak ortaya çıkıyor. Ama bunun dışında burun akıntısı, halsizlik, kırgınlık, boğaz ağrısı, ishal gibi böyle daha başka hastalıklarda da görülen semptomlar da ortaya çıkabilir. %80 gibi bir oran, büyük bir çoğunluk zaten böyle hafif, müphem şikayetlerle ya da hiçbir şikayet oluşmadan bunu alıp atlatıp geçip gidiyor. %20 gibi bir oran daha çok tıbbi desteğe ihtiyaç duyacak seviyede bir bulgu veriyor, şikayeti oluşuyor. Bunların da yaklaşık 5 kadarı kabaca tabirle daha ileri seviyede, yani ağır seyrediyor ve daha çok yoğun bakım şartları gerektiriyor. Yani hemen paniğe kapılmıyoruz. Bu bulgular bizde olabileceğini düşünüyorsak önce Alo 184'ü arıyoruz. Daha sonraki süreçler sizi yönlendirilen şekilde devam ediyor. Hocam, koronavirüs ülkemizde nasıl sonuçlanacak? Aslında sadece Türkiye özelinde değerlendirmemek lazım.
Sonuçta bu bütün dünyayı etkileyen bir salgın, yani pandemi. Çok farklı örnekler var dünya üzerindeki ülkelerle ilgili. İlk Çin'de mesela bu ortaya çıktı. Biraz ipin ucunu kaçırdılar. Sonra çok sert önlemler aldılar ve 3 ay gibi bir sürede daha kontrollü hale geldiler. Yeni vaka sayıları çok azaldı ya da bitti ya da bitecek kısa bir süre içerisinde. Bizim de bu önlemler dahilinde sıkı bir şekilde bunlara uyarsak, hem Sağlık Bakanlığımızın verdiği önerilerle hem de kişisel olarak yapmamız gerekenleri yaparsak, yaklaşık olarak birkaç ay sonrasında, ortalama olarak 3 ay belki, kesin net bir tarih vermek de çok doğru olmaz ama çok daha iyi seviyede olacağımızı düşünüyorum. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada çözüme ulaşsın. Rabbimiz bu konuda tüm dünyayı muhafaza etsin. Hocam, koronavirüsüne karşı nasıl önlemler almamız gerekiyor? Şu kolonya meselesi, dezenfektanlar, ondan sonra hatta ben şu anda çok sosyal medyada görüyorum. Direkt paketindeki şeyi, paketli bir yiyeceği yıkıyorlar önce, ondan sonra paketini açıyorlar falan. Bunlar hakikaten var mı? Yani önlemlerin tam olarak ne olması gerekiyor? Tabii şimdi bunlar biraz abartılı yaklaşımlar. Suya ve sabuna ulaşabiliyorsak zaten dezenfektandı, şuydu buydu gibi şeylere çok gerek yok. Bunlar yüzeyler için kullanılabilir. Ama kendimizi illa da kolonyayla ya da işte bir dezenfektanla yıkamamız şarttır diye bir şey yok. Sonuçta bu koronavirüsler yapısı gereği sabun, deterjan özelliği olan maddelere karşı çok dayanıksızlar. O yüzden suya, sabuna ulaşabiliyorsak sık sık elimizi yıkayarak, 20 saniye, 30 saniye ovalayarak, parmak aralarına, tırnaklarımıza, avuç içlerine iyice ovalayarak yıkarsak zaten elimizi biz dezenfekte etmiş oluruz. Onun dışında suya, sabuna ulaşamıyorsak o zaman kolonya da kullanılabilir. Sonuçta belli bir alkol oranına sahiptir. Bu virüsün etkisiz hale getirilmesi için bir yöntemdir. El dezenfektanları aynı şekilde içerdiği alkol ve benzeri ürünlerle bu virüsü etkisiz hale getirmektedir. Bizim yapmamız gereken, yine dediğimiz gibi, bu 14 koduyla ilgili, yani koronavirüs riskine karşı yapılacak şeyler madde madde sıralanmıştır. Bir, ellerimizi yıkıyoruz tarif ettiğimiz şekilde. 2, nezle, grip gibi benzeri bulgular olan insanlara en az 1-1,5 metre mesafede bulunuyoruz. Kalabalık ortamlarda bulunmuyoruz. Evde hastalık bulguları olduğunu düşünenler kendilerini izole ediyorlar. Tek kullanımlık peçetelerle hapşırırken ya da öksürürken ağzımızı burnumuzu tutuyoruz. Bulamıyorsak dirseğimizin içine hapşırabiliriz. Yurt dışı seyahatlerimizi zaten iptal ettik. Onun dışında ellerimizi ağzımıza, burnumuza, gözümüze götürmüyoruz. Bulunduğumuz ortamdaki sık kullanılan yüzeyleri dezenfekte ediyoruz. Birçok öneriler var. Bunlara uyduğumuz takdirde milletçek refaha kavuşacağız inşallah. Zaten ilk kuralımız temizlik ve Evet. temizliğin de imandan geldiğini unutmamak gerekiyor. Hocamı dinlediniz. Çok önemli şeylerden bahsetti. Hocam, sonuna geldik programın. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Kişisel hijyen, sosyal izolasyon, en azından bu süreci atlatana kadar bir süre evimizden çıkmayacağız. Kendimizi izole edeceğiz. Hastalığın yayılımını mümkün mertebe azaltmaya çalışacağız. Yani şüpheli durumlar halinde bakanlığımızın Alo 184 hattını vatandaşlarımız arayabilir. Yine bu 14 kuralına uyuyoruz. Hep birlikte atlatacağız bu süreçleri. Umarım. Evet arkadaşlar, programın sonuna geldik. Mutlaka beğen tuşuna basıp bize katılmayı unutmayın. Güzel bir sohbetti. Güzel bir muhabbetti. Belki de binlerce insanın şu anda koronavirüs olmasını engellemiş olduk. En azından bir İnşallah. hekim olarak bunu bize sağlamış olduğunuz için Evet. teşekkür ediyoruz. Bu arada bize bu sohbet için, muhabbet için, yani zaman ayırdığınız için de özellikle teşekkür ediyorum ve bizlere bu sohbeti bir araya getirmekte vesile olan abimize de, Erdem Yılmaz abime, yani benim muhasebecim aynı zamanda, teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun kendileri de. Ben teşekkür ederim. Benim için bir zevkti. Umarım faydalı olabilmişizdir. Çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Ayrıca bunun için teşekkür ederim size. Çok sağ olun.